lastik ve yaprak kısmı birleştirdikten sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplamda 60 sıra örmüş oldum. Şimdi ilmeklerimizi ikiye ayırıyoruz. 60 bir tarafta, 60 bir tarafta kalacak. Toplamda 120 ilmeğimiz vardı. İlk önce ön tarafın ilmek eksiltmesini uygulayacağız. Sonra da arka tarafı. Başlangıç kısmında 18 ilmeğimizi kapatıyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir ilmek ördüm. Sonra bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. 2 3 3 4 5 6 ve son olarak 18. ilmeği. 18 ilmek kapattık. 42 ilmek örüyoruz. Bu şişteki ilmeğimizi de sayarak 42 ilmek örelim. 42 ilmek ördüm. Arka yüze çeviriyorum. 18 ilmeği de arka yüzde kesiyorum. Bunu da ters örerek kesebiliriz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradakini ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Bu kısımda da 18 ilmeği kapattım. Şimdi şişimde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmeğim kaldı. Ön yüzde kesmelere devam edeceğiz. Başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örerek bir ilmek kestim. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. 3 ilmeğim kaldı. İlk ikisinin yönünü sağa doğru çevirdim. Ve yine birlikte örerek bu tarafta da bir ilmek kestim. Kalan kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzde bir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüzde kesmelerimizi yapıyoruz. Ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu kenarda bir ilmek kestim. Üç ilmeğim kaldı. İlk ikisinin yönünü çevirdim yine. Bir ilmek kestim. Sıra sonundaki ilmeğimi de ördüm. Arka yüze geçtim. İlmeklerimi ters örgü yapıyorum. Ve ön yüzdeyim. Tekrar baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek kestim. 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Sıra sonunda kalan 3 ilmeğin yine ikisinin yönünü çevirdim. Bir ilmek kestim. Kenar ilmeğini örüyorum. Ön yüzdeyim. Sonuncu kez ilmek kesiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir ilmek kestim. Sonda da bir ilmek kestim. Kenar ilmeğini ördüm. Toplamda 4 defa ilmek kesme işlemi uyguladık. 1, 2, 3 ve son olarak 4.
Şişimizde de 16 ilmeğimiz kaldı. 16 ilmek kaldıktan sonra bir 7 sıra kadar ördüm 16 ilmeği. Şimdi uç kısımda lastik örgü başlatıyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi bir düz, diğerini ters, bu şekilde tekli lastik örgümü oluşturuyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi arka yüze geçtim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum her zaman. Düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sırayı örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Şöyle bir sıra daha örelim. Arka yüzde iliklerimizi açalım. Arka yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3 ilmek ördüm. 4. ve 5. ilmeği birlikte örüyorum. Yalnız bunu yaparken son ilmeğin yönüne doğru örüyoruz. Yönüne göre daha doğrusu. Doladım. Şöyle arka taraftan bu 2 ilmeğe şişimi geçirdim. Şöyle bu tarafa aldım. Sonrasında bu ikisini birlikte ters ördüm. Ardından sıra sonunda 4 ilmek. 4 ilmeğim kaldı. Bu kez bir önceki ilmek düz, bakın. Buna göre öreceğiz. Doladım. Sonrasında 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Kalan 2 ilmeği de yönüne göre örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde baştaki ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ters. Dördüncü doladığım ilmek düz. Sıradaki ters. Bu şekilde devam ediyorum. Toplamda ilk açtıktan sonra 4 sıra örmüş olacağız. Arka yüzü de örüp ön yüze geçtim. Şöyle bir lastik örgümüzü kaç sıra uyguladık bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve ilmekleri kapatmaya başlıyoruz. Düz ilmeğimizi düz örerek, ters ilmeği de ters örerek kapatıyoruz. Bunu düzgün bir görüntü elde etmek için yapıyoruz. Düzümüzü düz, tersimizi ters örerek kapatalım. İlmeklerimi kapattım, ipimi kestim. Şimdi kaldığım kısımdan bağlayıp devam ediyorum. Bu kısımda da ilmek keserek başlıyoruz. Bir iki ilmek fark olacak önle arka tarafta. Kesme sayımızda burada 18 kesmiştik başta ve sonda. Burada da 16 ilmek kesiyoruz. Başta ilmeklerimizi keserek başlayalım. ...16 ilmek kapattım. Şimdi aynı şekilde ön yüzü örüp arka yüzde başlangıçta diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi 16 ilmek kapatalım. Kalan ilmeklerimizi örüp ön yüze geçelim. Arka yüze geçip 16 ilmek kestim. 28 ilmeğim kaldı şimdi.
ön yüze geçiyorum. Ön tarafta yapmış olduğumuz gibi kesme işlemi uygulayacağız. Ta ki 16 ilmeğimiz kalana kadar her ön yüzde. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonrasında bir ilmek kesiyoruz. Yine sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar örgümüze devam ediyoruz. 3 ilmeğim kaldı. İkisinin yönünü çevirdim ve birlikte örerek kestim. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi örelim. Yine ön yüzde aynı şekilde kesme işlemi uygulayalım 16 ilmek kalana kadar. Her ön yüzde kesme işlemine devam ettim. 16 ilmeğim kaldı. Son olarak ön yüzü örmüştüm. Şimdi arka yüzden sayarak bu ön tarafta yapmış olduğumuz gibi bir 7 sıra örelim şu kısmı. Sonrasında da 2, 4, 6 sıra tek lastik örgü kurup örelim. İlmeklerini kapatalım. Arka parçayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Son olarak lastik örgümü yapıp ipimi kesmedim. Bu kısımda kenar kısmın lastik örgüsünü yapacağız. İlk önce dikişimizi yapalım. Benim başlangıçta bu şekilde fazlalık olan bir ipim vardı. Lastik kısımdan dikmeye başlıyorum ön yüzde. Şöyle diğer uca ilk önce sabitleyelim. Burada bir sabitleme yapıyoruz arka yüzde. Sonrasında bu kısımdan ön yüze geçiyoruz. Şöyle karşılıklı ilmek kenarlarından alarak dikişimizi yapalım. Dikişimiz ilerledikçe ipimizi çekiyoruz ve bu kısmın bu şekilde formunu veriyoruz. Lastik kısmın dikişi tamamlandı. Şöyle şuradan yaprak örgü kısmına geçiyorum. Burada bir sabitleme yapıyorum. İlk önce şu dikişimi düzelteyim. Sonrasında bir sabitleme yaptıktan sonra devam edelim. Şu yaprak kısmı şöyle alıyoruz. Buradaki dikişimizi de yapacağız sonra. Düz örgü kısmını aynı şekilde dikerek devam ediyoruz. Şöyle şuradan çıkalım. Ön yüze. Sonra aynı yerden karşılıklı bu kenar kısımlardan alarak dikişimizi yapalım. Bu kısma kadar dikişimizi tamamlayalım. Yan dikişi tamamladım. Şimdi bu kısımda dikelim. Bura tamamlansın. Şöyle ön yüze geçiyorum. Şu başlangıç kısmına kadar dikişimizi yapacağız. Şöyle şu kısma denk geliyor. Buraya kadar başlayalım. Yine ön yüzden şöyle ilmek aralarından batarak örüyorum.
Şöyle tam uç kısmı da denk geldi. Şöyle ipimi çekiyorum. Bu kısmı düzelttim. Arka yüzde burayı sabitleyip gizliyorum. Bu kısım da tamamlandı. Şimdi ilmek çıkarıp buralardaki lastik kısmı örüyorum. Arka tarafı ördüğümüzde ipimizi kesmemiştik. Bu kısımdan devam edelim. Buraya kadar ilmek çıkarıyoruz. Şöyle kenar kısımlardan ilmek çıkaralım. Eğer zorlanır iseniz tığ ile de çıkarabilirsiniz. Şöyle çift çıkarmaya dikkat edin. Aralarda bir boşluk olmasın. Şöyle bir bu kenardan bir de arkadaki kenardan aynı anda batıyoruz ve ikisinin arasından ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde çıkardığımızda aralarda bir boşluk olmuyor. Bu kısımlar kasmasını istiyorsanız birer ilmek de fazla çıkarabilirsiniz. Artırma yapabilirsiniz. Şu köşe kısımlarda fazla ilmek çıkarmaya dikkat edin. Şöyle bir tane daha aynı ilmekten çıkarıyorum. Sonrasında bu kenar kısımlardan birer ilmek alarak devam ediyorum. Bu kısımlar ilmek kestiğimiz yerler. Bu kısmın ilmeklerini bu şekilde çıkararak geldim. Buradaki eksiltme bölümüne. Şimdi burada da bir boşluk oluşmasın diye şöyle alttaki sıradan batarak buradaki ilmeği çekiyorum ve onun içerisinden batarak ilmeğimi alıyorum. Bakın boşluk kapandı. Sonrasında yine aynı işlemi uyguluyorum. Bu kez tersi olacak. Şöyle buradan ilk önce bir ilmek alıyorum. Sonrasında bir önceki ilmeği bu şekilde kenara çekiyorum. Bakın arada bir boşluk oluşuyor. Böyle yapınca o aradan ilmeğimi alıyorum. Şöyle göstereyim, iyice yakınlaştırayım. Sırada bu ilmekten alacağız. Bunu bu şekilde çekiyorum. Bu da arkadaki ilmeğimiz. Bunun ikisinin arasından şişimi geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Böyle devam ediyorum. Lastik kısmı da aynı şekilde. Burada da yapabilirsem bu şekilde alacağım. Yoksa şöyle buradan önde duran ilmeği çektim. Yine arasından aldım. Burayı düz bir şekilde de alabiliriz. Toplamda 66 ilmek çıkardım. Sizde 1-2 ilmek eksik veya fazla olursa modeli bozan bir unsur olmadığı için fark etmez. O şekilde devam edebilirsiniz. Eksiğiniz çok fazlaysa buralarda kasma olur. Bunun için
ilmek çıkarmamızı tekrardan düzenleyip o şekilde devam edelim. Baştaki ilmeğimi bu şekilde örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. Sonrasında bir düz, bir ters örerek ilmeklerimi tekli lastik örgü başlatıyorum. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Şöyle baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sonrasındaki ilmeğim düz. Diğeri ters. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu ikinci sıramız. Buradaki lastik örgüyü bu uç kısımda yapmış olduğumuz gibi şöyle şurayı göstereyim en iyisi. Bu kısmı 7 sıraya tamamlayalım. Burada olduğu gibi sonrasında da tersleri ters, düzleri düz örerek kapatalım. Ardından bu kısımdan ipimizi bağlayalım. Yine aynı şekilde buraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. 66 ilmek olacak. Sonrasında tekli lastik örgümüzü kuralım. Arka yüzde 7 sıraya da tamamlayalım. Tekli lastik örgü kurduğumuz sıradan itibaren sayıyoruz. 7 sıra örelim. Ön yüzde de ilmeklerini kapatalım ve bu kısmı da tamamlamış olalım. Lastik örgü kısmını da tamamladık. Şimdi askılara geçiyoruz.